Yolda bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz demen gerek. Arkadan hoş geldiniz diyenler var. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız şimdi? Söylenmesi biraz zor ama Niyavido mu? Nivyadov. mu? Hatta karavan ileride. Onu Minik, test edeceğiz. şirin, tam bana göre sığabileceğim küçük bir karavan. Senden bir ricam var. Videoyu bugün çekelim ama yarın da devam edelim. Ben Olur. bir de o küçük karavanda kaldığım ki tecrübeni merak ediyorum. Olur, aslında güzel. Şimdi normalde insanlar kamp alanlarında ya da fuarlarda karavanı tabii ki tanıtım videoları hazırlıyorlar ama aslında bir deneyimlemek gerekiyor. Böyle özel karavanları mutlaka denemek lazım. Çünkü çok pratik. Ciddi 750 kilogramın altında bu arada. Şunu yapalım abi. Karavanı yaklaşık bir 100-150 metre bizim olduğumuz parsele doğru taşıyacağız. Beraber itelim. Var Olur. mısın? Mover yok zaten değil mi? Mover var mı yok mu bilmiyorum da. Mover. Bu karavan özel bir karavan. Şimdi dışını hatta ben karavanı göstereyim artık. Şöyle. İtebiliriz ama mover yoktur abi. Her şeyle fulldür ama full diyememek de. Karavanımız bu. Ama kilitli midir onu da bilmiyorum abi. Bakayım. Açık. Açık. Bizim için hazırlamışlar. Bizim için hazır. Anahtarı da burada. Peki ben şöyle bir şey düşündüm şimdi. Sen buraya sığabilir misin bir? İkincisi ben kamerayı tutarken nasıl iteceğim? Sen çek, ben göreyim. Kapıyı kapatalım. Evet, yapabiliriz. Freni indirelim. Bir etrafında... Hatta parsele gidince karavanın içini gezelim. Evet, o daha iyi olur. Şöyle yapayım. Bunun bir engel olacak bir şeyimiz var mı? Yok. Ayaklar havada. El freni. Evet. Bakalım çekebilecek Yalnız misin? adamlar buna bile stabilizatör Yok, koymuşlar tekerleği ya. dedi, kaldır biraz. Tamam, ben arkadan itiyorum. Çek bakayım abi, tek başına yapabiliyor musun? Ya işte şunu yapmayın arkadaşlar, bakın. Stabilizatörden karavanı çekmeyin. Evet. İlla çekecekseniz. Gidiyor. Git. Gidecek tabii ya. Karavan neredeyse benden 5 tane. Arkaya doğru bir işaret çaktım ama Sürtmesin. bakayım götürebilir. İtiyorum şu an. Tamam. Böyle Bence şey iteklemiyorsun. Tamam itiyorum. Ben İtiyorum. de iteklemiyorum. Arabaya çarpma. Böyle küçük karavan arıyorum diyenler. Şimdi karavanı da biraz deneyimleyelim. Ondan sonra belli olacak zaten. Yalnız Ferhat, tutma kollarından çekmek yerine stabilizatörden çekmeyi de gösterdik ya. Ya bunlar çekme kolu mu onu da bilmiyorum ama neyse. Merhabalar. Bir şey deniyoruz, geri getireceğiz karavanı. Teşekkür ederiz. Evet, bu Adria Türkiye Genel Müdürü Ferhat, bir Hüseyin gelsene. abi. Geleyim mi? Dur bir. Sen şöyle gel abi. Çok rahat geliyor çünkü. Tamam, sen tek başına çek. İlk hareketi vereyim de. Yok, yardım edesim var. Yok hiç. Vallahi. Harbiden şu an bende hiç yük yok. Evet. Hatta bende bile yok. Bırakıyorum bakayım, senin gücün çıksın ortaya. Arkada birileri tekliyor olabilir mi ya? Yok, kimseyi teklemiyor. Kamera savaşları. Ben tek başına çekiyor. Abartıp şey değil mi? 2 parmağımla çekiyorum falan. Dene bakayım 2 parmağınla. 2 parmağa yakın girsene. Şuraya. Nereye? Şuraya. Döneceğiz artık. Yokuş yukarı. 2 parmakla deneyelim. Artık iteyim bence. Evet, Birazcık yokuş oldu. İtiyorum. Ya Gökhan abiyle yaptığımız her iş böyle zor. Halbuki bunu arabaya takıp da getirebilirdik yani. Neymiş efendim? Karavanın hafif olduğunu. Çekiyor musun? Senden haber bekliyorum. Ben itiyorum. 1, 2, 3. Nereye? Şu parsele koyalım işte, boş olan yere. Bak, bir hareketi aldıktan sonra hızlanıyor. Ön teker takılıyor. Dönelim. Bahçen de var. Hatta deki de kullan abi. Hoppala. Direkt indiğinde temiz temiz inersin bak. Tamam. Şimdi efendim, neymiş bu kapı? Bu şekilde açılır. Tamam mı abi? Çek el frenini abi bence. Bir tık daha alayım mı? Abi sen mover mısın? Yalnız jantlara ve tekerleklere dikkatinizi çekerim. Bayağı bildiğin Adria'nın jantları bunlar. Ama içine girip tabii ki gösteremeyeceksin çünkü arkaya doğru
karavan yatabilir. Şöyle hızlıca yine bir Önden destekleyeyim, sen ilk Gösterelim. girebilirsin. burada kalacağız. Çektin el frenini. Çekil çekil. O zaman birazcık içini gezelim ayakları indirdikten sonra. Tüpü de bağlı. Ondan sonra da yarın senin tecrübelerini aktaralım. Olur, aslında benim için de ilginç bir şey olacak. Bu kadar küçük bir karavanda ne kadar konforlu yaşayabileceğim bir ona bakacağım. Çünkü ön yargılarımız var. Biz de biliyorsunuz ne kadar büyük olursa karavan o kadar iyi. Bizim yaptığımız gibi. Evet, yani 6-13 kullanıcıları var aramızda. Bu boyuttaki bir karavan bizim için yeterli mi? Biz bununla gezebiliyor muyuz? Çünkü büyük karavanları bazen kamp alanlarına ya da küçük bölgelere sokup çıkartmakta zorluk çekiyoruz. Bir deneyeceğiz. İşçilik kalitesinden şüphem yok. Ama bakalım benimle neler yaşayacak. Bir incelemeye geçelim o zaman Okey. birazdan. Tamam, görüşürüz. Tekrar merhaba. Karavanımızı yerimize yerleştirdik. Şimdi bu karavanın diğerlerinden birazcık farklılıkları var. Her şeyden önce bu birazcık modifiye edilmiş bir karavan. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Bu ayaklar, dikkat ederseniz bu karavana fazla. Evet. Bunlar bunun orijinal ayakları değil. Yandaki boyalar sonradan yapılmış. İlaveten kombi 4 var. 53 Rize midir sence? Eğer plak olarak düşünsek evet, ama benim hatırladığım kadarıyla Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi bu eski Volkswagen'lerdeki bir geleneğin, bir tarzın simgesi. Ben çok yetişemedim ama onu sembolize ediyormuş. Bu karavanın diğerlerinden ayıran en önemli farklarından bir tanesi monoblok olması. Şimdi monoblok kelimesini biz yerli karavanlarda sıkça duyuyoruz. Ama onlarda yapılan bir şey var. Kalıbı döktükten sonra içerisine metal bir kasa yerleştirip EPS ya da ne bulunursa izolasyon malzemelerini köşelere dizip işte ortaya çıkan ürüne şöyle bir şey oluyor. Genelde kullanıcılar uzun aylar boyunca içeride bir gaz salınımı hissediyorlar. Şimdi ithal bir karavan, bu da bir monoblok ve bunun içerisinde o gaz salınımının kokusunu duymayacaksınız. Yani en önemli farklardan bir tanesi bu. Bu karavan 600 kilo. Önemli bir detay. İkimiz çektik. Evet, yani Hatta tek bazı kişi. yerlerde 2 parmak denemesi bile yaptık zorlasa da. Ama çektiğimiz zemin düz bir asfaltta değil, parke taşının üzerinde çektik. İyi bir karavan. Bu oldukça tam taşınabilir boyutta düşünülmüş. Yani su tankını dışarıdan koyuyorsun, tüpü dışarı yerleştiriyorsun. Aslında bizim yerli karavanlara da çok benziyor dizaynı. Ama bence fazlasıyla işlevsel. Beklentilerinizi düşük tutarsanız şayet, ölçek olarak söylüyorum, büyüklük olarak söylüyorum, sizi fazlasıyla memnun eder. Hatta bunda yaşayan birkaç tane de YouTuber vardı. Gayet de memnunlardı. Uzun dönemde bu karavanı kullandılar. Karavanın dış detaylarına baktığımızda frenli bir altyapı görüyoruz. Bu firma şasisini kendi üretiyor. Niado. Diğer ekipmanlarını Alco'dan tedarik ediyor. Çünkü 600 kiloluk bir karavanda da öyle aman aman bir şase bulmanız çok zor. Alamadığından değil, bu yapıya uygun şase bulamadığındandır muhtemelen bunu yapmıştır. Bu tarafta göreceğimiz yine bu karavanın modifiyesinden yola çıkarak jantlar, lastikleri birazcık konuşabiliriz. Bir de en önemli fark kombi 4. Arkadaşlar bu karavanda kombi 4 var. Hani kombi 4'ün büyüklüğünü, ağırlığını düşünürseniz biz bu boyuttaki bir kombi 4 ile oldukça büyük karavanları ısıtıp sıcak suyunu sağlıyoruz. Bu muhtemelen banyo bölümünün havalandırması ve camı. Çünkü dikkat ederseniz beyazdır, içerisi gözükmesin diye akrilik bir yapı. Hemen içeriye göz atalım. Elektrik girişi, tutma ve çekme kısımları. Şimdi aydınlatma sisteminin üzerinde durmadan geçmeyeceğiz. Biliyorsunuz teknik dokunmadan geçemiyoruz. Şimdi standartlarını uyguluyor. Bütün aydınlatma sistemlerini var. 13.000'e göre yapılmış. Aslında O2 lisansıyla bile bütün standartlarını sağlayan ama 11 ile kullanabileceğiniz bir çekme karavan. Hadi içeriye girelim. Bu arada su tankı dışarıdan demiştin ama sanki şurada ekstradan kendileri mi koymuşlar sonradan? Bu karavanda deposu var. o kadar çok Fazla sonradan özel. eklenmiş ki neler vardır onları birazdan bir başka Niado'la karşılaştırıp sizlere aktaracağız. Bu karavanın alameti farikalarından bir tanesi de şimdi benim boyum 1.85 ve bu karavanda nasıl içeride hareket edeceğim? İşte Niado'yu diğer karavanlardan ayıran fark geliyor. Pop-up mı? Evet, pop-up tavan. İşte bu kadar. Şöyle oldu. İşte bu kadar. Şu sineklik detaylarını karşı tarafa cırtladığınızda da yazın kullanabilirsiniz.
Bu şekilde. Yani burada şunu düşünün. Pratik, hızlı kullanabileceğiniz bir karavandan söz ediyoruz. Bunun bizim ülkemizde örnekleri var. Hatta bundan daha küçükleri de var. 6 sineklik, üstü perde. Camlardan Nivea da yazıyor. Kendi mi üretmiş acaba? Şimdi Çok iyi. amortisör yerine bu da iyi. Ben bunu daha çok seviyorum. İstediğin açıda durdurabiliyorsun. Adı ne Sonra bunun? teklemek Kıstırmaç mı? zorundasın. Manuel amortisör diyebiliriz. Dometik bir ocak var. 2 gözlü. Kendinden ateşlemeli. Hemen yanında yine dometik bir lavabomuz var. Katlanır musluk, sıcak soğuk. Çünkü ısıtma sistemi de var bu karavanda. Oldukça yeterli. Ya yine önemli detaylardan bir tanesi. Bizim birçok karavanda eleştirdiğimiz yani finisaj yerlerinde izolasyonu sağlamak için bakın dönüşleri ne kadar pratik, kolay ve işlevsel yapmışlar. Bu karavanın önemli özelliklerinden bir tanesi işlevsel olması. Küçük ve işlevsel. Yani şöyle bir şey beklemeyin. Çok büyük bir bedeller ödeyerek almadığınız için bu karavanı zaten işinizi fazlasıyla görecek. Buzdolabının burada olması bu karavanın, şimdi bu karavanda birkaç farklı versiyonla geliyor. Bunlardan bir tanesi tuvaleti olan, banyosu olan, tuvaleti ve banyosu olmayan modeller. Tek fark buradaki kısım karşıya geçiyor. Buzdolabını bu tarafa taşıyor. Burayı ocak olarak kullanıyor. Bildiğimiz klasik Dometik'in 3 sistem buzdolabı Dondurucusu ama Et- iş görür. fazlasıyla görür. Yani tek kişiysen, 2 kişiysen, kısa bir tatil yapıyorsan görür. Burada bir kasetli tuvalet. Ben de içeri gelebilir miyim? Tabii ki. Bakalım 2 kişi. Hoppa. Duşu nasıl alacaksın buraya mesela? Şu an kısa kaldı. Oturarak. Oturarak. Tavan zaten ıslatılmaya uygun değil. Yani döşemesine dikkat edersen ıslanmaması gerekiyor tavanın zaten. Katlanan lavaboyu sıklıkla görüyoruz. Bu çok işlevsel bir şey. Özellikle bu tür küçük karavanlarda fazlasıyla kullanışlı. Aynısı gayet basit, kullanışlı, küçük. Ya, uzun uzadıya anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Burayı oturma grubu haline getirebiliyorsunuz ya da yatak haline getirebiliyorsunuz. Hemen şurada bir tane. Dolabımız var. Evet. Ya yine şeylerden vazgeçilmemiş arkadaşlar. Bu önemli. Hemen taburenin arkasında şurada görüyorsunuz. Trickle ventilation yani havalandırma sistemi devam ediyor. Yani karavan küçüldü değil. Bazı şeylerden vazgeçilmemiş. Tabandan giren hava bütün dolabın içinden hareket edip yukarıdan çıkıyor. Zaten yukarıda havalandırma problemi yok. Gördüğünüz gibi oldukça geniş ve havada. Cam çok büyük. Yani şöyle bir bu karavanda bu kadar büyük bir cam. Bu normalde var ama değil mi? Hani Bu cam var. 3 cam olarak gözüküyor. Burada tuvalet banyo opsiyonu var bildiğim kadarıyla, bize aktarıldığı kadarıyla. İç döşemesi oldukça sıcak. Mobilya renkleri 2020'den sonra bu rengi aldı. Daha önceki rengi biraz koyuydu. Koyu olduğu zaman daha küçük gösteriyor. Bu ise daha rahat ve geniş bir hava vermiş. Bunun en önemli farklarını bir daha üstünden geçecek olursak bu karavanın hafif olması, monoblok olması ve pop-up tavanla açılıyor olması. Çünkü kullanmadığınız zamanlarda kapatıp bakın bu da aynı zamanda şunu da sağlıyor size. Şimdi ben böyle bir karavanı işte 1.0 motorlu bir araçla çekiyorum. Bunun bir de rüzgar direnci var. Sizin aracınıza sağlamış olduğu rüzgar direnci var. Hep bu yaşadığımız soru, benim arabam bu karavanı çeker mi? İşte karavanın 1800 kilo, karavanın 1600 kilo, 250 eni var. Bu karavanları çekerken sizin oluşturduğunuz bir rüzgar direnci var. Bu rüzgar direncinden dolayı siz araçla çekerken daha fazla yakıt, şanzımanınıza ekstra yük biniyor. Bu limitleri zaten aracın etiketinde görürsünüz. O limitlerin dahilinde kullanırsanız sorun yok. Ama bunun üreticisi şunu düşünmüş. Pop-up tavanı da kapattığınız zaman karavanın rüzgar direnci en aza indirgeniyor. O yüzden küçük motor hacimli bir aracınız varsa bu karavan tam da size göre. 2 kişi evet. Yalnız seyahat etmeyi sevenler için muhteşem bir tercih. Genişlik yeterli mi? Evet. Muhteşem işçilik kalitesini bekliyorsunuz. Ya bugün bir üst sınıf bir karavana 50-60 bin euro ödüyorsanız gelip bununla kıyaslamayın. Çünkü bunun fiyatı bu oranda değil. Ama kullanışlı mı? Ben tercih eder miyim? Eğer yalnız seyahat ediyorsam, küçük hacimli bir arabam varsa bu karavanı tercih ederim. Monoblok olması, pop-up'ının olması, özellikle yazın kullanacaksam bu bölümün hava sirkülasyonunu sağlıyor olması benim için çok büyük bir tercih neden olur. İlaveten bunda Kombi 4 gibi ısıtma sistemi kullanılmış. Birazdan o detayları altta hemen göstereceğim size. Kombi 4 çünkü büyük bir hacim. Ben de görmek istiyorum ne kadar yer kapladığını. Ama şu yapılmaya çalışılmış bu karavanda. Biz bunu yapabiliyoruz. Yani biz bunu yapabiliyoruz. İster alın ister almayın. Ama biz bunu yapabiliyoruz denmiş. Peki biraz şu dolapları açıp gösterelim mi? Hemen. Sonuçta almak isteyen için biraz ölçü bilgisi de olsun. Şöyle güzel bir dolabı var.
Aşağı taraf ölü alan sanırım. Tekerin tam olduğu kısım. Hı hı. Burada Göstereyim ben hemen böyle. CBA USB. Type-C Type-C. dahil, bakın bu önemli. 3.0 USB. Bu 12 volt normal 12 soket volt. çıkışı. Turma Kombi 4. Bu da voltaj göstergesi. Hmm. Yani şu anda karavanda 13.5 voltluk bir elektrik var ve amper yükümüz 0. Yani şu anda bir elektrik tüketimi yok. Akünün üzerinde güneş panelinden aldığı enerjiyi şu anda bütün aküye basmış durumda. Akünüz kullanıma hazır. Nasıl bir akü var? Neler var? Bunlardan da kısaca bahsetmek istersek, küçük bir buzdolabı olduğu için, tüketiminiz de çok az olduğu için 100 amperlik bir aküyle bunda rahat kullanabilirsiniz. Çünkü bunda mover da olmadığı için sizin enerji ihtiyacınız olmayacak. Mover sizseniz bunda. Peki abi, oturduğun yeri bir masa yapalım Hemen mı? çevirelim. Ya birazcık akıl çeliyor değil mi abi? Yani büyük ben karavanın bu- varsa ve çıkartmaya Evet. üşeniyorsan. Ben bu karavana gelene kadar açıkçası hiç düşünmemiştim ama şu anda evet ya. Bakın, bu yerli karavan üreticilerinde ısrarla söylediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Bu gövdeyi hafifletmek için yapılan delikler. Hem havalandırmaya katkısı var hem de hafifletmek için. Birçok yerli üretici biz özellikle ister lata şeklinde açın mukavemetini bozmadan, isterseniz bu şekilde açın ama hafifletin. Şimdi 12 tane deliğin ne tür bir katkısı olacak ağırlığa diyebilirsiniz ama öyle hesaplanıyor ki siz 600 kilogramı bulabilmeniz için, çünkü kritik bir ağırlıktır, bir de sizin kullanıcı yükünüz var. Ben işte tüp koyacağım, kendi çantalarımı yerleştireceğim. Bu 750'yi aşabilir. İşte bunu ortadan kaldırmak için her detay düşünülmüş. Su depomuz. Burada bir su depomuz var. 40'lık mı abi? Evet, tam 40 litrelik bir su deposu. İter karavanlarda çok fazla 40'ın üstünü görmüyoruz. Bu da iyi bir şey çünkü adamlar işin doğrusu büyük su tankını çok da istemiyorlar. Ne kadar boş kullanacağımızı söylesek de kullanmıyoruz. Buralar kullanılmaz ama bu su deposuna ayrılmış. Evet, yani buradakilerin artık böyle kullanabileceğinizi düşünmüyorum. Çok zor. Hemen Bu cam açılmıyor mu? bu sabit. Sabit cam. Perdesi Aydınlan- var. Şöyle ben gördüklerimi de söyleyeyim. Şurada bir tane derince bir rafı var. Aynı şekilde şurada, hatta buraya bir mont koyulmuş. Bakın şöyle. Biraz da böyle şeyi hesaplasın insanlar. Ne koyabilirim? Şimdi biz de az önce şuradan bahsettik ya. Ferhat, şuradan gösterelim. Şu malzemenin kalınlığı. Bakın, bu bir perde rayını gizlemek için yapılmış bir parça. O yok gibi. Şu yok gibi. Bunu hesaplayan adam bu ağırlığı da hesaplıyor. Buradaki toplam kalınlık inanın 1 milimetre, 1,5 milimetre civarında. Biz bu malzemeye ulaşamıyoruz. Yerli karavan üreticisi olarak biz buraya mecburen yine keseceğimiz 8 milim kavak kontrayı buraya yapıştırmak zorundayız. Doğru. Bunu vidalamak, bunu yapıştırmak zorunda olduğumuz için bu ağırlık, bu sonra işte 750'nin üstüne çıkıyor. Sonra da saldım çayıra deyip artık 900 kilo, bir tona kadar çıkıyor. İşte bu ayrıntı önemli. Benim kullandığım karavanda bile bu perde rayları bu malzemeden. Ya bunu böyle ittirip kaktırmayacaksınız. Ha, yerli karavan bunu yapsa şununla da karşılaşabiliyor. Ya yaptık da kardeşim bunu mu yaptınız denebiliyor. Ama işin doğrusu bu. Eğer sizin amacınız 750 kilogramın altında bir karavan yapmaksa bunları kabul edeceksiniz. Ya yabancı yaptığında ediyoruz da yerli yapınca niye etmiyoruz? Biraz daha kendimize Para verince her şeyin en iyisini Evet. istediğimiz için. Masayı merak ettim abi. Hemen Şimdi açacağım, mesela hemen açacağım. Burada 2 kişi çok rahat yatardı bu arada az önceki pozisyonda. Tekrar bir İşçilik masa kalitesi de- yapalım bakalım ne işçilik olacak. kalitesi de gayet güzel aslında. O masa öyleyken kalkar mı? Genelde şu oluyor. Köşelerden küçük küçük destek vermemiz gerekiyor. Boşluk olmasını çok istemiyor çünkü yatarken kayıyor altınızdan. O yüzden böyle sıkı geçme. Bu arada 2 kişiyiz. Evet, biraz Gökhan abi zorlanıyor mesela hareket etmekte. Bunu da bilmenizde fayda var. Şurayı toplamadan önce bu alanı da gösterelim. Çünkü burada da Kombi 4 ile karşı karşıyasınız. Bayağı yer kaplamış. Ya bu karavan alan için gitmiş. Kombi 4 ciddi bir Biraz lüks fazla olmuş. lüks olmuş. değil Fazla mi? evet yani. Şurada ne var abi? Orta artık bir şey kalmamış. Akümüz Aküyle kalmış. şarjör, Sigorta, yok şarjör ünitesi. Yabancı karavanlarda yine üzerinde durmamız gereken bir şey. Bir sigorta panosu var ve bir kaçak akım rölesi var. Kaçak akım rölesi nedir? Evinizde Çok elzem bir görürsünüz şey. aslında şu işe yarar arkadaşlar. Ola ki bir elektrik kaçağı oldu ve siz elektrikle Seni çekmekte zorlanıyorum şu an ama yapacak bir şöyle şey yok. yapacağım, oturacağım Evet. ve ortaya şu çıkar. Dananam, dananam. Bir güzel. Abla yok şu an hiç açık kalmadı. Bir dakika bir şey diyeyim. Kapıyı açık gören geliyor ya. Adam ciddi bir şey anlatıyordu burada. Tek vidaları mı anlatıyorsun Gökhan abi? Ne Ya anlatıyorsun? tam da kaçak Masayı akım ye. rölesinden bahsediyordum. Kaçak akım rolesinden bahset, evet. Evimizde de var. Çok kullanışlı ne ve işe çok gerekli yarıyor? bir şey. Ola ki elektrik kaçağı oldu ve bir canlı kısmından bahsedelim, temas etti. Hemen sigorta diye tabir edilen ve otomatların önünde yer alır ve kaçak akım rölesi elektriği keser. Ola ki siz elektriğe kapıldıysanız devamını artık sizin vücudunuza iletmez. Bu elektronik cihazda ise cihazı korumak için de kullanılır ama benim için önemli olan elzem kısmı
kullanıcının, canlının hayatını korumak adına önemli bir elektrik değişmez parçasıdır. İthal karavanların hemen hemen hepsinde bu röleyi mutlaka görürüz. Ben olmayanı görmedim. Peki çok güzel. Masa yapalım artık Hemen. abi. Seni masa yapalım diye zorlamak istemiyorum ama görmek istiyorum. Mesela ne kadar bir alan kalacak. Dediğim gibi o şeylerden kalkmayabilir abi. Ha mandalı var bir de. Yatak yapınca kaymaması için mi acaba? Yok, bunu buradan çıkartacağım. Hı hı. Şuraya getireceğim. Tamam. Ya çok mekanik düşünün. Öyle çok aman aman bunu buradan bastım böyle bir şey yok. Bunun da bir tane ayağı olacak. Ayağı yok Bunu şu anda. yok şu anda değil. Ha şurada yerde. Gördün musun? Yerde. Ha, tamam. Alabilecek misin? Bu kadar doğal bir videoda şunu görebileceğim mi? Bu kadar. Tamam. Şimdi tekrar bakalım buraya. Otur bakalım abi. Şimdi bu malzemeyi biz Türkiye'de bulabiliyoruz. Yani bu malzeme var Türkiye'de. Özellikle Venli'nin sanıyorum getirdiği kaplamaların içerisinde bunu görüyoruz. Bu iyi bir şey çünkü dökülen bir malzemeyi hızlıca temizleyebilirsiniz. Ama bu mukavemeti zayıftır. Yine dönüyoruz. Ağırlık. Bu masanın üstünde bunu yaptım diye düşünmeyin. Bu biraz daha nazik kullanmanız gereken bir masa. Buradaki aksesuarlar buraya geçti ve oturtturdunuz. İleri geri oynatabilirsiniz. Ama hani böyle 2 kişi karşılıklı kullanır mı? Bence kullanır. Hatta mutfağın yakın olması, hemen elinizi uzatıp o hani senin 3 adımda yatağa gidiyorum sloganından burada da kol boyunda dolap ya da kol boyunda ocak diye düşünebilirsiniz. Oldukça işlevsel gözüküyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Sen bu akşam burada kalacaksın. Deneyimleyeceksin. Biz bir de senin yarınki görüşlerini alalım abi. Evet, sabahki görüşlerimizi alalım. Ben de merak ediyorum karavanı. Dikkat ettiğimiz şey, ben yerli karavanlardaki o sünger yapısının sertliği, bel ağrısı özellikle dikkat ettiğim şey. Bunda da onu özellikle dikkat edeceğim. O zaman yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Uzun bir gecenin ardından Livyadov maceraların bekliyoruz abi. Kaçta yattın? Geçtin karavana? 12'yi biraz geçiyordu. Sabahın köründe de uyandın. Ya ben yapı olarak daha erken kalktığım için bunun karavanla bilgisi yok ama gayet keyifliydi. Sabah yine 7 gibi kalktık. İlk izlenimlerini alalım o zaman. Şundan bahsetmek lazım. Eğer karetta formunda bu tarz bir karavan kullanacaksanız işte 500 kilo, 600 kilo onlarda zaten ayağa kalkamıyorsunuz. Emekleyerek girip emekleyerek çıkıyorsunuz. O zaman bu biçilmiş kaftan çünkü bunda ayağa kalkabiliyorsunuz. Ama ben 1.85'im ve burada ayağa kalktığında tabii böyle duruyorsunuz. Yukarıdaki pop-up'ı açmazsanız. Kış şartlarında tabii açmayacağınız için. O yüzden hafif böyle ama kıyasladığınız şey bir tane bunu almak yerine gidip bir tane yerli karavan alırım 3.60 3.70 bir karavan alırım diyorsanız tabii ki kıyaslanmaz. Beklentilerle ilgili 750 kilogramın altında gerçekten 600 kilogramlık bir karavan. Monoblok herhangi bir yerinden size bir izolasyon sorunu da yaşatmayacak. Güzel. Bu karavanın diğerlerinden fark olarak içerisinde kombi 4 vardı. Bu bambaşka bir şey. Büyük Kombi 4 konfor. olayını aslında çok şey yapmamak lazım. Çünkü Neden? bu karavanla hem ağırlık olarak Özel. hem fiyat olarak olacak bir şey. Burada farklı bir deneme yapılmış. Ama bu Webasto ile ısıttığınızı varsayarsak evet kullanılabilir bir karavan mı? Kullanılabilir bir karavan. Ama monoblokların hepsindeki ortak sıkıntı bütün parçaların yani daha da sonradan eklenen kapı, pencere gibi parçaların çok oturamamasından kaynaklanan boşluklarla karşılaşabilirsiniz. Ki bu sizin elinizde olan bir şey değil. Basit fitillerle çözebilirsiniz. Videoyu bak niye şunu bir görün. Video 2 defa sabote oldu. Bak bu en güzel sabote. Abi bir gaz verebilir misin? Yok. Görüşmek üzere. Böyle Tekrar bir video çok gördünüz mü teşekkür ya ederim. daha önce? Ne Hoşça konuşuyorduk, kalın. mevzu nerelere gitti. Çektim, paylaşacağım, etiketleyeceğim ben. Her şeye rağmen bu videoyu bitireceğiz. Çok psikolojik baskı var. Gördünüz dışarıdan etkiler çok fazla. Bence o kısmı kesip yapın veda yani hoş değil. Hoş değil. Bence hoş. Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Yapma ve Hepsi kalsın böyle.
Efendim Nivea Dove macerası Gökhan abinin biraz Kabul kısa sürdü. edilebilir, kabul edilebilir limitlerin içerisinde. Dediğim gibi eğer siz bir Caretta'yla kıyaslıyorsanız bu karavanı ya da Caretta formundaki o teardrop karavanlarla kıyaslıyorsanız şayet kabul edilebilir. Ama ısıtma sistemini bunun içerisinde Kombi 4 vardı, bunu dahil etmeyin. Siz bir Webasto kullanacaksanız o zaman ona göre değerlendirin. Bundan sonrası fiyat tercihidir ama içerisinde ayakta durulabilmesi zor da olsa benim için bir tercih nedeni. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Çektiğimiz en karışık, en hızlı video olsun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.